Bakugan savaş! Kalk Hydronoid! Nostalji Divan'dan herkese selamlar. Bugün en sevilen Bakuganlardan biri olan Hydronoid'den bahsediyorum. Hydronoid'in hikayesi, yetenekleri ve hakkında az bilinenlerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Hydronoid ilk kez Bakugan Battle Brawler serisinin 13. bölümde Masquerade'in Bakugan olarak gözükmüştür. İlk konuşmasında Dene kendisinin dünyadaki en güçlü Bakugan olduğunu ve sınır tanımadığını söylüyor. Masquerade'in eski Bakugan olan Reaper'ı kader boyutuna yolluyor. Bu sahnenin orijinalinde Hydronoid kuyruğunu Reaper'a sokuyor. Türkçe ve İngilizce dublajla o kısmı kaldırmışlar. Sadece kuyruğunu vurarak onu kader boyutuna gönderecek şekilde göstermişler. Masquerade Darkus yer çekimli kartını oynayabilseydi Dan ve şunu yenebilirdi. Ancak orada Hydronoid'in aşırı gücünden dolayı Masquerade'in kartı yok oluyor. Bu nedenle Masquerade kazanabileceği bir maçı kaybediyor. Masquerade'in eski takım arkadaşlarının Bakuganlar yenip kader boyutuna göndermesiyle Hydronoid Dual Hydronoid'e dönüşüyor. Hydronoid 27. bölümde Delta Dragonet ile savaşıyor. Bu savaşta açık fark ile Masquerade'in iyi oynaması ve Den'in füzyon yeteneğini oynamamasından dolayı kazanıyor. 34. bölümde Wyvern ile olan savaşta Wyvern'a karşı kaybediyor. 37. bölümde Excedra ile olan savaşta Masquerade'in iyi oynamasıyla Excedra yeniyor ve Alpha Hydronoid'e dönüşüyor. 38. bölümde Drago ile olan dövüşünde kaybediyor. 44. bölümde Drago ile beraber Centaurio ve Duruman'a karşı savaşıyorlar. Bu savaşı kazanırlar. Masquerade ortadan kaybolunca Hydronoid Alice'in Bakugan'ı oluyor. Naga'nın kölelerinden biri olan Rebidar ile savaşır. Bu savaşın sonunda onu yok edecekken Alice'in isteği üzerine onu yok etmemiştir. Final bölümde Alice ile vedalaşırlar. Alice'e daha önce senden daha iyi bir arkadaşım olmadı demiştir. Yeni Vestrolia serisi Vexoslar tarafından yakalanmıştır. Vestrolar üstün bir Bakugan olduğu için Hydronoid'in üzerinde deneyler yaparlar. Bu deneyler sonucu Hydronoid'in DNA'sından Hades adında bir kopya Hydronoid yaparlar. Hydronoid deneylerin sonrasında heykele dönüştürülmüş ve Prens Hydro'nun odasına tutulmuştur. Shun, Marucho ve Mira tarafından kurtarılır. Alice'in yanına geri döner. Alice ile beraber Shadow ve onun Bakugan'ı Hades ile savaşır. Tabi Chen ve Bakugan Fortress'te yardım ediyor. Bu savaşta Hades'i yok eder. Ancak sonrasında Max Spider adındaki mekanik Bakugan'ı yenilir. Bu bahsettiğim olay Bakugan Yeni Vestrolia 32. bölümde gerçekleşiyor. Bir de Hydronoid'in burada yenilmesinin sebeplerinden biri de şudur. Şimdi hikaye gereği ışınlayıcı yok etmeleri gerekiyor. Bu nedenle kaybetmesi gerekti. Yani hikaye gereği iyilerin kaybetmesi gerektiği bir bölümdü. Bir de o bölümde Shadow savaş tuzağı oynarken Chen ve Alice oynamadı. Bakugan Mactavius Search 44. bölümde Mactavius Destroyer tarafından öldürülür. Ancak Drago ve diğerleri geçmişe dönüp Mactavius Destroyer'ı yener. Daha çok Dragonoid Genesis yeniyor. Bu sayede Hydronoid ve diğer Vestroyal Bakuganlar hiç ölmemiş olur. Hikayesi bu kadardı. Şimdi yeteneklerine bakalım. Single Hydronoid yani evrimleşmiş normal Hydronoid'in yetenekleri karanlığın kaosu, Hydronoid'in sağdaki bütün Bakuganlara saldırmasını sağlar. Bu yetenek Bakugan video oyununda 200 güç seviyesi verir. Oraguano intikamı Hydronoid'e 100 güç seviyesi ekler ve her rakipten 100 güç seviyesi düşer. Bu yetenek standart bir Darkus yeteneğidir. Bütün Darkus Bakuganlar kullanabilir. Birleşme kalkanı Hydronoid maç sırasında oynanmış bütün güç seviyesini çalabilir. Shenli ile Masquerade'in maçında çalmak kelimesi kullanıldı. Ancak Fortress'in güç seviyesi düşmüyor. Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Güç kendisine ekleniyor ama rakipten de düşmüyor. Yer çekimi odası savaş alanındaki tüm rakipleri Hydronoid'in kartına taşır ve kimin güç seviyesi kendisinden düşükse yenilir. Darkus Gravity savaşa başka bir Darkus Bakugan'ı ekler. Bu yetenekte standart bir Darkus yeteneği bütün Darkus Bakuganlar kullanabilir. Yıkım Hydronoid'e 100 güç seviyesi ekler ve rakibin geçit kartını geçersiz kılar. Hydronoid'in ilk evrimi olan Dual Hydronoid'in yeteneklerinden bahsetmeden önce temel güçlerini söyleyeyim. Hydronoid artık iki kafaya sahip, kaybettiği kafasını geri getirebilir, iki ayağı üzerinde durabilir, bir testereye sahip. Bakugan Nihai El kitabında Hydronoid'in bu formu için şöyle denmiştir. Bu Bakugan son
son derece güçlüdür ve daha güçlü olmak için kader boyutuna gönderilen Bakuganlardan enerji çalar. Bunu ancak zalim ve kalpsiz bir yaratık yapabilirdi. Yetenekleri Dual Gaze'dir. Dual Hydron'da 50 güç sayısı ekler. Herhangi bir geçit kartına saldırabilir ve isterse iki farklı Bakugan saldırabilir. Gazer Excedra Dual Hydron'da 100 güç sayısı ekler ve herhangi bir geçit kartına saldırabilir. Büyük iniş rakibin geçit kartını geçersiz kılar. Standart Darkus yeteneği bir savaşçı Dual Hydron'un kafalarından birini kesmeyi başarırsa onu yeniden büyütmek için 300 HSB karşılığında bir yetenek kartını feda edebilir. Drago Hydron'un bir kafasını yok ettiğinde Masquerade bir kartını feda edip o kafayı geri getirmişti, hatırlarsanız. İmha darbesi rakibin geçiş kartını geçersiz kılar ve Dual Hydron'da 100 güç sayısı ekler. Alpha Hydron'un yetenekleri ise şunlardır. Ölüm üçlüsü rakipten 300 güç sayısı çıkarır ve sağda herhangi bir yer saldırmasına izin verir. Yok et, kaybol rakibin gücünü sıfıra düşürür. Bu arada rakibin gücünü sıfıra düşürür deniliyor ancak Drago'ya karşı kullanıldığında 1'e kadar düştü. Bunun sebebi büyük bir ihtimalle o bölüm için değiştirildi. Kaos iğnesi Hydronet kendisine 100 güç sayısı ekler, rakipten 200 güç sayısı çıkarır. Indigo kabusu Alpha Hydronet'e 300 güç sayısı ekler. Darkus uzun mesafeli saldırı Hydronet uzaklardan rakibe vurabilir. Bazıları Hydronet bu formundayken Oreguano intikam kullanamadığını sanıyor. Ancak kullanabilir ki kullandı da. Sadece Japonca versiyonunda Oreguano intikamı dendi. İngilizce dublajda bu yeteneğe Blinding Splice da dendi. Füzyon yeteneği olarak da son yıkıma sahip. Son yıkım kullanıldığında Alpha Hydronet'in gücünü 100 güç sayısı arttırır. Alpha Hydronet'in güç seviyesi 550'dir. Sonradan yeni ve story sezonunda 500'e düşürülmüştür. 500'e düşürmesinin sebebi üzerinde yapılan deneyler olduğunu düşünüyorum. Bazıları kader kartını kullanmayı bıraktığı için gücünde düşüş olduğunu düşünüyor. Bazıları ise uzun süre savaşmadığı için güç seviyesinin azaldığını düşünüyor. Bizlere seride bunun sebebi söylenmediği için sadece teori bunlar. Hydronoid hakkında az bilinenler. Birinci bilgi. Hydronoid Yunan mitolojisindeki Hydra'dan esinlenerek yapılmıştır. İkinci bilgi. Hydronoid ilk ortaya çıktığı zaman sesi çok insansıydı. İlk başta çok medeni bir şekilde konuştuğundan dolayı seslendirme sanatçıları farklıydı. Sonradan birçok dilin dublajıyla değiştirildi. Hatta yanlış bilmiyorsam LoL'deki Lee Sin'in Türkçe sesiyle yeni Westoria'daki Hydronoid'in Türkçe sesi aynı. Üçüncü bilgi. Bakugan resmi web sitesinde söylenenlere göre Hydronoid evrimleşse bile eski yeteneklerini kaybetmez. Yani Alpha Hydronoid iken de birleşme kalkanı kullanabilir. Dördüncü bilgi. Hydronoid Bakugan Battle Brawlers Battle Trainer oyununda bulunan bir karakterdir. Arena 25'i yendikten sonra kilidi açılır. Beşinci bilgi. Hydronoid'in kanatları vardır. Ancak çok fazla uçtuğunu göremedik. Tigrera, Pireas ve Goremi taşırken uçtuğunu da gördük. Bu da Hydronoid'de inanılmaz bir fiziksel güç olduğunu gösteriyor. Altıncı bilgi. Hydronoid Bakugan Battle Planet serisinde de vardı. Orada bir Akos Bakugan'dır ve sahibi Benton Dust'tır. Yedinci bilgi. Alpha Hydronoid'in video oyunundaki ve animedeki top formu farklıdır. Sekizinci bilgi. Hydronoid savaşarak evrimleşen sayılı Bakuganlardan biridir. Helios gibi kendine makine takmadı. Darak gibi Dragon'un DNA'sını kendisine eklemedi ve Naga gibi sessizlik çekirdeğiyle birleşmedi. Dokuzuncu bilgi. Hydronoid isteyenlerin çoğu tarafından bir Dragonoid sansa da aslında bir Dragonoid değildir. Kendisi Hydronoid türündendir. Genelde adının sonunda Noid eki olan isimler tür adı oluyor. Dragonoid, Darachnoid, Juggernoid, Revenoid gibi. Yani Hydronoid'in özel bir adı yok. Sadece Shun ona Hydra diyor. 10. ve son bilgi. Hydronoid Guatr değildir. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz büyük bir ihtimalle video hoşunuza gitmiştir. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırakıp Bakugan videolarında haberdar olmak için kanala abone olabilirsin. Video hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sıradaki Bakugan karakter videosu Pireas olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.